Merhaba güçlü ve cesur kadınlarım. Bugün sizlerle hırka yapıyoruz veya kimono olarak da kullanabiliyorsunuz bunu bikinilerin üstüne. Siz nasıl isterseniz. Gördüğünüz gibi delikli bir model. Ee, yani aslında örgü bitmek üzere. Bu aşamaya gelene kadar da size birçok video çektim ancak maalesef videoların hepsi silinmiş. Bu yüzden en baştan size tekrar video çekeceğim. Bunları da görmeniz açısından buraya yerleştirdim. Şu an aslında kolları, yanları ve arkası neredeyse bitmek üzere örgünün. Dediğim gibi çektiğim videoların hepsi silinmiş. Bazı kısımları size bunların üstünden göstereceğim. Sadece şu an motif olan kısmın yapılışıyla başlamak istiyorum. İp olarak Yarnart'ın Jeans serisini kullandım. Tığ numarası olarak 2,5 milim tığ kullanıyorum. Renk olarak ben bu renkleri tercih ettim ancak siz farklı renklerde de yapabilirsiniz tabii ki. Pudra, lila, antrasit ve pembe olarak benim tercihim oldu. Motifimiz de şu şekilde oluşuyor gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz yapımıyla başlayalım. Önce bir sihirli halka yapıyorum. Bir, iki, pardon. Bir tane zincir çekiyorum ve sihirli halkanın içine çektiğim zincirle birlikte toplamda 12 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekmiştim. Bir tane yaptım. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5, 6, toplam çektiğiniz bir zincirle birlikte sihirli halkanın içinde 12 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Bu şekilde. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İpimizi tamamen sıkıp burayı küçültüyoruz. Tepe noktasından ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Burada 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza bir kere dolayıp hemen yan taraftaki sık iğnenin tepe noktasına batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, ipimizi doluyoruz ve hemen yanına batarak bir ikili trabzan daha. Aralara bir zincir çekerek arkadaşlar sık iğnelerin üstüne batarak ikili trabzan yapıyoruz ve toplamda 12 tane ikili trabzanımız oluyor. Hazır bu kadar ilerlemişken size elimde kalan iplerden de bahsedeyim arkadaşlar. Kullanacağınız şu ortaya kullanacağınız motifin orta kısmına kullanacağınız renk hangisi olacaksa bundan 2 tane alın. Çünkü yani şöyle aslında bir ipten çok az biraz fazla gitti pudra rengim. O yüzden 2 tane almak zorunda kaldım. Onun haricinde pembe ve lila iplerim ise bir ip bile yani yarım ip bile gitmedi diyebilirim. Hatta şöyle bir ipten kalanların bunlardan da başka bir motifli çantada çıkardım diyebilirim ayrıca.
Başka bir motif de yaptım yani bu renklerden arkadaşlar. Antrasit renginden ise ilk 4 tane almıştım. Onlar bitti. Şu an bir gövde kısmını tamamlamak için 3 tane daha aldım. 7 tane almış oldum. Ne kadar gidecek bilmiyorum. En sonunda onu da zaten videonun altına not olarak da düşüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. 12 tane toplamda ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi pembe rengimize geçiyoruz. Zaten birleştirmeleri biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bu rengimi 3. sırada tekrar kullanacağım için 4. sırada pardon. Bunu arasına yerleştirerek ilerletiyorum arkadaşlar. Burada toplamda şu tarafa geçiş yapmamız gerekiyordu. Örnekleri çok uzun zaman önce ördüğüm için motifleri şu an biraz unuttum. Şuraya bir tane ilmek kaydırma yöntemiyle geçiyoruz şu şekilde. Burada arkadaşlar bunu yine araya alarak 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4 ipimizi yukarı taşıdık. 2 defa sarıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Bundan sonraki her boşluğuma bitişik 2 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 2 defa çektim. İpimi 2 defa doladım. 1 2 ve üçünü tek seferde çekiyorum. Bu şekilde oluştu. Şimdi köşelerimizi oluşturuyoruz. Burada bunlar 2 tane bitişik ikili trabzan oldular. Bunlar kenar kısımlarımız. 2 tane zincir çektim. İpimi 2 defa doladım. Buradaki boşluğa batarak 1 2 defa çektim. 2 ilmeğim kaldı. İpimi 2 defa doladım. Aynı noktaya battım. 1 2 üçüncü de hepsini çektim. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi yine 2 defa doluyorum ve aynı noktaya batıyorum. 1 2 defa doladım. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi köşemin bir tanesi oluştu. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 boşluğuma bitişik ikili trabzan yapıyorum. Bitişik üçlü trabzan pardon. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 yine hemen yanındaki boşluğa iki tane oldu. Yine 2 zincir çektim. Buradaki boşluğa ise 4 tane olacak toplamda köşe noktamızı oluşturmak için. 2 tane üçlü trabzanım oldu. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı noktaya
tekrar batıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane köşe noktam oluştu. Toplamda 4 tane köşe noktam oluşarak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Pembe rengimiz de bitti. Şimdi geldi lila rengimize. Buraya hemen bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yine arasından devam ettireceğiz. Ancak şuraya bir ilmek kaydırmayla geliyorum yine. Bir, iki, üç, özür dilerim. Ve 4 ilmek kaydırmayla bunu yine buraya getirdim. Bunu arasına alarak yukarı taşıdım. Ve şu şekilde iplerimi arkasına alıp, size daha önce göstermeyi unuttum. İpleri arkasından yürütürseniz arkadaşlar örgünüz boyunca motifiniz bittikten sonra kalan ipleri saklamak zorunda kalmazsınız. Buraya bir tane hemen üçlü trabzan yaptım. Burada arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz ve buradaki hemen yanındaki noktaya batarak ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bitişik değil bu seferkinden arkadaşlar. Ayrı ayrı yine bir zincir çekiyoruz. 2 defa doluyorum. Köşe noktama geldim. Köşe noktama toplamda 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. İki oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Köşe noktalarımdaki zincir sayım değişmiyor arkadaşlar. Burada renkli iplerimde her köşe noktamda 3 zincir çekiyorum. İlmeğime ipi 2 defa doluyorum ve 2 3 üçlü trabzanlarıma devam ediyorum. 1 2 3 bu şekilde yine bakın bir köşe noktam oluştu. Buralarda yine ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, kenarlarda köşede toplamda 4 tane üçlü trabzan, arasına da 3 zincir çekiyoruz. Burada aralarına birer zincir çekiyoruz. Unutmayalım. Bu şekilde motifimizin bu kısmını da tamamlayalım. Daha sonra yine tekrar pudra rengimize geçeceğiz. Lila rengimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi tekrar pudraya geçiş yapıyoruz. Burada hemen şu şekilde ilmek kaydırmayla yan tarafa geçtim. Yine 1 2 3 ve 4 2 defa doladım. Aynı noktaya 1 2 3 yine üçlü trabzandan devam ediyoruz. 3 tane oldu. Şu an ipler karıştı. Hiç zincir çekmiyorum. Arada ipimi 2 defa doladım. Hemen yan tarafa geçtim. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek bıraktığımız boşluğa biraz önce. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Yine zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum ve köşe noktama geldiğimde
3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum ve köşe noktamda aynı noktaya bir 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üç. İpimi doluyorum ve diğer boşluklara geçerek 3 tane üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Antrasit rengimizle tekrar devam edeceğiz. Evet, böyle yarım bıraktım arkadaşlar. Çünkü bu motifi size göstermek için örüyorum ben. Daha sonra sökeceğim. Hiçbir işime yaramayacak. Bu yüzden size antrasit kısmının yapılışını göstereceğim ve daha sonra da bu köşeden birleştirmeyi göstereceğim. Burada ipimi şurada bırakıyorum ve şu başa tekrar geliyorum. Bitmiş gibi düşünün siz bu motifi. Motifin orijinalini de göstereyim. Şu şekilde. Şu kısmım bitmiş gibi düşünün. Ben size şimdi bir üst kısımları göstereceğim. Antrasit kısımdan 2 sıra gidiyoruz. Şu şekilde. Geleyim tekrar. En azından bir köşesini oluşturayım ki birleştirmeyi de size göstereyim. Aslında bir yandan da videonun silinmesi iyi oldu. Çünkü normalde ben antrasit kısımdan tek sıra gitmiştim ve motifim biraz istediğimden küçük olmuştu. Ancak şey olarak baktığınızda bu sefer gayet iyi oldu. En azından 2 sıra olarak size göstereceğim. Çok güzel. Şurayı şuradan bir başlangıç yapalım. 1, 2, 3, 4. Normal başlangıcınız da burası olacak zaten. 4, 5 zincir çekiyorum. Başlangıçta ipimi 2 defa doluyorum. Hemen şuraya batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Hemen yana bakın, şurası şu boşluk oluyor. Şu boşluğu atlıyoruz arkadaşlar. Onun yanındaki üçlü trabzanın üstüne gelerek bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Hemen yanına bu sefer batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Bakın yine ara boşluğa geldik. Oraya atlıyorum ve şu noktaya geliyorum. Hemen bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yanına üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpi doladım. Köşe noktamıza geldik. Köşe noktamıza batarak bir yaptım. Bir zincir çektim. Yine ipimi doladım. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpimi 2 defa doladım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 2 defa doladım. Bir tane daha yaptım. Toplamda 4 tane üçlü trabzan yaptım. Araya bu sefer 2 zincir çektim. Bir zincir çekip ipimi 2 defa doluyorum. Buradaki
buradakine değil, hemen buraya batarak üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yanına batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu sefer boşluk kısma geldim arkadaşlar. Şuradaki boşluktan bahsediyorum. Burayı atlıyorum. Hemen yana gidiyorum. Ve hemen üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde burayı da tamamlayalım. Bir üst sırada birebir aynısını yapıyoruz zaten. Evet, ipi hemen çektim oraya ve şurada bir başlangıç oluşturmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine. Şu noktadayım, bakın şu boşluktayım. Başlangıcınız muhtemelen sizin de bu boşluğa gelecek zaten. 5 zincir çektim. Yine hemen yanındaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önceki yaptığımız sıranın birebir aynısı. Bir zincir çekiyorum. Boşluklara batıyorum. Aralara birer zincir çekerek. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki bir zincir çekiyorum. Yine orta kısmına geldik. Bir tane yaptım, bir zincir çektim. İkinciyi yaptım. Araya iki zincir çektim. Ve üçüncüyü yaptım. Bir zincir çektim. Dördüncüyü yaptım. Az önceki örneğimizin, sıramızın birebir aynısı. Şu şekilde. Buraya bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve diğer boşluklara üçlü trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Bir üst sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bir köşesi oluştu arkadaşlar. Yani böyle göstermek istemezdim ama biraz zamandan tasarruf etmem gerekiyor çünkü daha yapacak çok işim var. Şimdi bir köşemiz oluşturduk. Ben size burada hemen birleştirmeyi göstermek istiyorum. Şöyle motifimize gelelim. Yani birleştirmemiz çok basit. Bu arada toplamda ben 17 tane motif yaptım arkadaşlar. Motifinizin büyüklüğüne göre bu sayı veya öreceğiniz örgünün uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Yani o yüzden hani ben 17 tane ördüm. Ancak siz belki daha fazla örmek isteyebilirsiniz. İpimi şu şekilde bir şu tarafa alabilirsem eğer. Şimdi köşelerimizi alıyoruz. Ters yönleri birbirine bakıyor motiflerimizin. Şu şekilde. İlk köşemize geldik. Burada bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Burada başlangıcımızı hemen bu şekilde yaptık. 2 defa doladım. Milime. Buradaki köşemi aldım. Çektim. 1 2 3 bir zincir çektim. Gevşetiyorum. Yine aynı köşeme batıyorum arkadaşlar. 2 defa doladım. Yine diğer karşı köşeye battım. Buradan ipimi aldım ve 1
2, 3 defa da çektim. Aralara yine üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Bir zincir çektim. İpimi gevşettim. Hemen yan boşluğa geçiyorum. Bakın. Yan boşluğa batarak ilmeğimi bu tarafa kaydırıyorum. Buradan aldım. 2 defa doladım. Karşı boşluğa batıyorum. Köşenin yanındaki karşı boşluğa batıyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Araya yine bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa kayıyorum. İlmeğimi kaydırdım. 2 defa doladım. Onun karşısındaki boşluğa batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. İlmeğimi kaydırdım. 2 defa doladım. Karşı boşluğa geçip ilmeğimi bağlayarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor. Hemen buradan bitmiş halini göstereyim ben size. Şurası bakın birleştirme kısmımız. Şu şekilde. Şurada sadece birazcık potluk oluşuyor ama onun haricinde hiç belirgin bile değil. Şimdi ben hemen size artık yapılanları göstereyim. Bu 3 tane birleştirdiğimiz motifimiz arkadaşlar. Bu yanın bir tanesi olacak. Dikey bir şekilde kullanacağız. Bu bir yanımız. 3 tane yan yana birleştiriyoruz burada. Hemen diğeri. Bu da ceketimizin diğer yanı. Bunlara daha bir işlem yapmadım. Muhtemelen omuza kadar tekrar antrasit öreceğim bir süre. Çünkü bu böyle çok kısa oldu. Kolumuz. Kolumuza 4 tane motif gidiyor. Siz isterseniz bir motif daha ekleyebilirsiniz. Ancak ben kalan kısmı antrasitle tamamlamak istediğim için eklemedim. Eğer kısa geldiyse, çok kısa geldiyse bir motif daha birer motif daha ekleyebilirsiniz. Size burada göstermek istediğim, şimdi 2 tane yan yana birleştirdik. Daha sonra bu 2 tane birleştirdiklerimizi yanlardan yine aynı şekilde örerek birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu sıra. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu ortalar. Burada bir tane yapmışım bakın. Çok boşluk olduğunu düşünüyorsanız şuralarda buraya 2 tane atabilirsiniz. Üçlü trabzan. Burada da yine tek yapmışım. Köşelerde 2 yapmamın sebebi ise bir tane yaptığımda burası eksik kalıyor. Sanki böyle içe göçük gibi kalıyor. Eşit olmuyor iki motifin arası. O yüzden köşelerde 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aklınızda olsun. Gelelim kolun uç kısmına. Ben kolun uç kısmında daraltma yaptım. Siz isterseniz bol olmasını isterseniz aynı şekilde devam edebilirsiniz. 2 sıra yaptım arkadaşlar. Daralttıktan sonra üstüne de sık iğne geçtim. Burayı bu şekilde yaptım. Daraltmayı ise nasıl yaptım? Şimdi şuradan başladığınızı varsayalım. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çektikten sonra bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa üçlü trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa üçlü trabzan. 2 defa boşluk atladıktan sonra arkadaşlar bir zincir çekip hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. Sonra tekrar 2 defa boşluk atlıyoruz. Sonra tekrar yanındakine batıyoruz. Bu şekilde bu sırada daraltıyorum. Bakın burası motifim zaten 2 sıra. 3. sırada bu daraltmayı yaptım. Daha sonra üst kısımda aynı şekilde birer zincir çekip aynı yan yana boşluklara batarak üst sırayı da tamamladıktan sonra
En üstte de sık iğne gittim. Yani bunları tekrar örerek göstermek istemiyorum. Çok basit bir işlem. O yüzden size kolun üzerinde gösterdim. Kollarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim yan yana. Bu şekilde kollarımız da tam tamamlanmadı tabii ki. Daha omuz kısmına ne kadar gitmem gerekiyorsa gideceğim. Şu an sırt kısmını tamamlamakla meşgulüm. O yüzden kolları ve yanları tam olarak tamamlamadım. Zaten farklı bir işlem yapacak olursam, bakın bu şekilde mesela burada kasmış. Burayı biraz gevşeterek, şu şekilde gevşeterek genişletebilirsiniz. Bakın bombile duruyor. Bu böyle durmasını istemiyorum. Mesela ancak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Siz biliyorsanız ona göre tamamlayın. Yani şurada belki üçlü trabzan değil de dörtlü, dört çekişte bitirebilirsiniz. Genişletmek açısından. Ve gelelim sırt kısmına. Evet. Sırt kısmında da gördüğünüz gibi bayağı bir ördüm. İpim bittiği için kalmıştı. Sırt kısmında da 3 taneyi yan yana birleştirdim arkadaşlar. Daha sonra baktım ki yeteri kadar geniş olmadı. Şu şekilde bakın. Yanlardan 2 sıra daha yaptım. Yanlara 2 sıra daha ördüm. Bakın burada da 2 sıra var. Bir 2 sıra. Aynı şeyde 2 sıra daha ördüm. Köşelerimi yaptım. Ama nasıl yaptım? Mesela bu köşeden başladım arkadaşlar. Bu köşeden başladım. Birer sıra boşluk bırakarak burada köşelerimde yine aynı işlemi yaptım. Buradan geldim. Bütün bir sıra boyunca ördüm. Tekrar örnek dönüyormuş gibi köşemi döndüm. Burada ipimi çevirip buraya, buradan tekrar ikinci bir sıra ördüm. Bu köşeye kadar arkadaşlar. Yani bu şekilde yaptığınızda en azından örgünüz bölünmemiş oluyor. Daha sonra ne yaptık? Buraya kadar geldim. Daha sonra buradan üst taraftan devam ederek örmeye devam ettim. Zaten burası çok basit. Yani 2 sıra daha ördükten sonra, yani 2 sıra ördüğüm yer şurası, bakın şurası da ördükten sonra birer zincir çekip her boşluğa 3'lü trabzan yaparak sırt kısmımızı da örüyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Benim bitmek üzere sanırım. Çok az kaldı. Bir karış kadar bir alanım kaldı öreceğim. Daha sonra sırt kısmını bitireceğim. Yanlarda size ne yapacağımı, genişletip genişletmeyeceğimi karar verdiğimde zaten onların detaylı videolarını da çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Sırt kısmı bitirdikten sonra detay vermek için tekrar gelirim arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Biraz uzun bir işlem ancak güzel olacağına inanıyorum. Hoşçakalın. Evet, sırt kısmımız bitti arkadaşlar. Ben istediğim uzunluğa göre ördüm. Size burada yanların başlangıcını göstereceğim. Şimdi yanlarda ise şöyle motiften sonra yana 2 sıra daha e, kol kısmına gelen yana arkadaşlar. Buraya zaten yaka yapacağımız için burayı bıraktım. Yana 2 sıra daha gittim. Bunu da nasıl gittim? Örneğimizde şuradan başladım arkadaşlar. Komple buradan başlayıp bu çerçeveyi dolandım. Daha sonra buradaki en uçtan, şurada bakın, en uçtan üst tarafa dönerek tekrar geldim. Buraya kadar dolandım. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar
2 sıram yan tamamlandı. Ondan sonra da buradan direkt buraya gittim. Buraya geldim. Buraya gittim. Buraya geldim. İstediğim uzunluğa gelene kadar yaptım. Şimdi size arka kısmı anlatacağım. Şimdi burada toplamda benim 22 tane boşluğum oluştu. Şu boşluklarım. Bu 22 tane boşluk demek 40 ilmek demek arkadaşlar. Buradan bir yanımda 22 boşluğum olduğu için şimdi sırtı belli bir kısma kadar düz ördüm. Daha sonra 22 önlerde yaka oyuntusunu bırakmak için 22 boşluklu 2 sıra daha ördüm yukarıya. Nasıl? Şöyle göstereyim ben size. Çıkartmamışız. Buradan 22 boşluk bıraktım. İlmek işaretleyicimle işaretledim. Daha sonra burada bittiysem mesela buraya kadar 22 boşluk geldim. 22 boşluk tamamladıktan sonra yine dönüşlerde yaptığımız gibi zincir çekip yukarı döndüm ve bu tarafa gittim arkadaşlar. 2 sıramı bu şekilde tamamladım. İpimi kestikten sonra bu tarafa geldim. Bu tarafta da 22 boşluk saydım. İlmek belirleyicimle başlangıcım ne taraf, hangisinden başlamam gerekiyorsa oradan ilmeğimi başladım ve buraya doğru örüp tekrar geldim buraya kadar ve ipimi kesip bıraktım. 2 sırada bu şekilde. Yani ortada boşluk bıraktık, yaka boşluğu. Yanlarımız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle gelecek. Burası omuz. 22 boşluk kaldı bende. Sizde istediğiniz kadar olabilir, ne kadar bilmiyorum. Sizin ölçünüze göre değişir. Ben kenara 2 tane sıra yaptığımda istediğim genişliği elde ettim. Şimdi burayı göstereceğim size. Şimdi bu taraftaki kenara 2 tane gitmemiz gerekiyor. O yüzden nereden başlıyoruz? Buradan başlamamız gerekiyor. Buradan bu tarafa doğru. O yüzden örgümün tersini çeviriyorum. Direkt başlangıcı da göstereyim. Siyahları alttan kaldıralım. Bu tarafa yapmam gerektiği için 2 tane uzantıyı buradan başlamam lazım arkadaşlar. Ancak ters tarafından olduğu için şuraya önünü çeviriyorum ki şey olmasın. Buradaki tepe noktasına batacağım. Buradan başlangıcı yaptıktan sonra çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum ve örgümü çevirdim yükün yüz tarafına. Tersinden gidiyorum arkadaşlar. Yüzünü bilerek çevirdim ki şu ip arkada kalsın diye. Ve şimdi aynı işlemi devam ettiriyoruz. Diğerlerinde ne yaptıysak. Bir zincir çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Boşluklara batarak üçlü trabzan yapıyorum. Başka yaptığımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu taraftan başladım. Çünkü diğer tarafa ikili sıra yapmam gerekiyordu. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Burada başka hiçbir şey yok. Kollara geçtiğimde yine kolların da vermem gereken detay olursa vermek için geleceğim. Yani köşede ne yapıyoruz? Köşede de
aynı işleme devam ediyoruz. Burada örnekte ne yaptıysak arkadaşlar, burada köşede aşağıya dönerken de aynı işlemi yaparak dönüyoruz. Dediğim gibi üstte 22 adet boşluğumuz kalıyor ördükten sonra. Ben de öyle kaldı. Sizde daha farklı olabilir. Ördüğünüz sayıya ve elinizin genişliğine göre değişiklik gösterir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek diyorum, pardon. Kollara geçtiğim zaman tekrar görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hırkamızda dikim işlemine geçtik. Şöyle göstermem gerekirse buradan ilk başta omuzları dikerek başladım. Birazdan size nasıl dikildiğini göstereceğim. Önce hırkanın omuzlarına diktim. Daha sonra ise alt taraftan başlayarak yukarı doğru dikim yapıyoruz. Şöyle burayı da diktim. Burada kola kadar diktim ki çekerken size aksaklık olmasın diye. Şimdi size bu taraftan yanların nasıl dikildiğini göstereceğim. Aslında çok zor bir işlem değil. Bizzat hani normal dikim işlemi. Daha önceki videolarımı izlediniz mi bilmiyorum. O videolarımızdaki gibi dikim işlemi. Dikim işlemi tamamlandıktan sonra etek ucunu yapıp daha sonra da yakaları yapmayı planlıyorum. Şimdi dikim işlemiyle devam edelim. Dikim yapmadan önce size nasıl belirlediğimi göstereyim arkadaşlar, yerleri. Şimdi örgümüzü düz bir şekilde koyduktan sonra kol kısmını ayıracağınız yeri iyi belirlemeniz gerekiyor. Kolu bu şekilde yerleştiriyorsunuz, uzunluğunu. Benimki biraz ince bir kol oldu ama daha geniş bir kol yapmak isterseniz kol motiflerinin çerçevesine bir çerçeve daha gidebilirsiniz bu arada. Bu şekilde kolu yerleştiriyorsunuz. Bu arada kolda motiften sonra 9 sıra daha ördüm. Yanlardaki bu birleştirme yerlerindeki kısımlara ise 2 tane üçlü trabzan yaparak birleştirdim. Daha sonra köşelere yaparak ve aynı örgümü devam ettim. Kolu bu şekilde yerleştirdikten sonra kolun koltuk altındaki birleşim noktasına bir tane ilmek belirleyici belirliyorum ki buraya geldiğimde kolu dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Kolu da diktikten sonra bitireceğiz zaten. Şimdi yanları dikmekten etek ucundan başlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kaydırmadan dikmek için ilmek belirleyici burada çok iyi bir görev üstleniyor. Dilerseniz bu kısımda sadece koltuk altı kısmına değil bir araya daha ilmek belirleyici atabilirsiniz ki örgümüz kaymasın. Örgümüzün tersini çevirdik. Bu arada her dikim işlemi tersinden yapılıyor bu örgüde. En köşe noktasındaki ilmeklerime batıyorum. Bakın, halkaya batmıyorum. Örgüye battım. Halkaya batacağımız kısımları şimdi göstereceğim size. İlk başlangıç olduğu için halkada kayma yapabilir. O yüzden örgü kısmına batarak köşe noktalarından birleştirme yapıyorum. Bakın burada o şekilde oldu. Buraya 2 defa düğüm atarak sıkılaştırıyorum. Evet. Gayet sıkılaştı. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar, ipimiz burada. Burada bir halkamız var. Hemen başlangıcımızdaki halkamızda batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Şu ipimi de aradan gezdirerek saklıyorum. İpimi çektim. Bu başlangıç noktamızdı. İsterseniz burada halkadan bir tane daha şey yaparak, çevirerek örgünüzü daha da sıkılaştırabilirsiniz. Bu şekilde sabitledik.
Ben genelde plastik iğne kullanıyorum ama her zaman kullandığım iğnem kaybolmuş. O yüzden metal iğne kullanıyorum. Burada bakın üçlü trabzana geldik. Üçlü trabzanda üçlü trabzanın tepe noktasına batıyoruz arkadaşlar. Tepe noktasına batarak ilerliyoruz. Şurada bakın bunun tepe noktası. Hemen buraya geldik. Burada da bir tepe noktası var. Tepe noktasına batıyoruz ve çekiyoruz. Motifli işlemlerde, dikişlerde bu şekilde yaparsanız kolay oluyor. Daha sonra halkaya geldik. Hemen halkadan geçiyoruz. Yine tepe noktasına geldik. Burada önemli olan arkadaşlar sürekli halkalardan giderek ilmek atlamamanız. Çünkü ilmek atladığınızda gerçekten dikim işlemi çok kötü görünüyor. Ve ayrıca ipinizi sıkmayı unutmayın. Gevşek tutarsanız diktiğiniz yer gevşer ve hoş bir görüntü oluşmaz. Evet, ipiniz de böyle dolaşabiliyor. Çok uzun bir ip kullanmanın da dezavantajı. Evet, normal dikim işlemi halka şeklinde öyle sıkılaştırabilirsiniz ipinizi. Daha sağlam oluyor. Örgü motif kısmı bittikten sonra diğer kısmı göstermek için geliyorum arkadaşlar. Evet, arka kısmın motifi bitti arkadaşlar. O yüzden şimdi şöyle göstereyim ben size. Daha uzun buradaki aralıklarımız, dönüşlerimiz olduğu için ondan dolayı size burayı tekrar göstereyim dedim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Buradaki aralıklarımız daha geniş olduğu için mesela buradaki aralıklarımızla eşleşmiyor. Burada şöyle yaptım. Mesela ilk boşluktan geçiriyorum. Şu şekilde boşluktan ilk geçirdim. Daha sonra burada yine boşluk var. Burada tekrar boşluğa batıyorum ancak burada karşısında hemen üçlü trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Buradaki aralıkları biraz açarak dikmeye özen gösterin. Şimdi tekrar burada şimdi şuraya denk geldi bakın. Burada da boşluğa denk geldi. Bu şekilde. Burada boşluğa denk geldi. Burada da üçlü trabzana denk geliyor arkadaşlar. Tek tek gösteriyorum ki atlamayın ilmek. Yine boşluktayız. Yine karşıda da boşluktayız arkadaşlar bakın. Bu sefer tepe noktasına burada bunlar çok sıkıştığı için böyle şey dolu duruyor. Yani bunu şu an ben yukarı kaldırıp düzeltmediğim için böyle. Siz enginden diktiğinizde buralara gelecek bu ipler. O yüzden şu an şuradayım ben. Buradan batıp boşluktaydık. Üçlü trabzanın tepe noktasına geliyoruz. Yani şu geniş boşlukta 2 defa dikiş işlemi atmaya özen gösterin arkadaşlar. Burada göstereceğim bu kadar, başka bir durum yok. Şimdi kola geçiyoruz. Böyle sıkılaştırmam gerekiyor boşluklu olduğu için. Şimdi size kolu göstereceğim. Evet, koltuk altıyla ilmek belirlediğiniz yere kadar geldiniz arkadaşlar. Kolda mesela. Burası tersiymiş. Neyse biz bu tarafa geçiş yapacağız artık. Evet.
koltuk altında ilmek belirlediğiniz yere kadar geldiniz. Örgünüz burada bakın. İpim arka kısımda kaldığı için şey yaptım. Burada hemen şöyle kolunuzu düz ve düzgün istediğiniz şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Kolu yerleştirdikten sonra arkadaşlar bir tane kolun ilmeğine batıyorsunuz, çekiyorsunuz ve oraya sabitlediğinizde bir tane de buradaki üst tarafa batıyorsunuz. Burada kolda ben örgülerden ilerlemeyi planlıyorum. Daha muntazam dursun diye. Çünkü yanlar gibi değil kol, biliyorsunuz. Güzel durması gerekiyor. Hemen yine şuradan bitiş noktamdan batıyorum ve çekiyorum. Yine aynı taktik arkadaşlar. Belli aralıklarla battım. Karşıda da ona denk gelecek hemen şuraya bir batabilirsem denk gelecek örgüme battım ve çektim ipimi. Aynı biraz önceki işlem gibi ama dediğim gibi bu sefer boşluklardan hiç ilerlemiyorum ve örgüden ilerliyorum. Örgüden geçirdim. Karşıda üçlü trabzan tepe noktasına geliyor. Oradan da geçirdim. Sık dikmeye özen gösterin. Tek diyebileceğim bu. Biraz sık dikin arkadaşlar ki muntazam dursun. Burada ortaya denk geliyor bakın. Burada bir üçlü trabzana denk geldik. Ortaya battım. Burada hemen boşluğa denk geliyor. Boşluğun üstündeki ilmeğin tepe noktasına batarak devam ettim. Bu şekilde dikip arka tarafına dönüp örgümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Kaydırmamaya, acele etmemeye, gevşek gevşek dikmemeye özen gösterin. Onun haricinde yapacağınız hiçbir şey yok. Çok da sıkmayın. Çok sıkarsanız örgü büzer. Bu sefer hoş bir görüntü durmaz. Her ilmeğe batmaya özen gösteriyorum ki dikişi muntazam dursun arkadaşlar. Bu kadar dikim işlemimizde. Etek ucunda falan göstereceğim herhangi bir işlem yok. Çünkü etek ucunu da aynı bu şekilde delikli hani kollardan veya omuzlardan üst kısma nasıl gittiyseniz arkadaşlar etek ucu kısmını da aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Onun haricinde ben yakayı da aynı şekilde yapmayı düşünüyorum. Örüp dikmeyi değil de direkt üstünden dikmeyi düşünüyorum. Yani eğer karar değiştirirsem yine etek ucunda olduğu gibi şey yapacağım, öreceğim bu arada. Yine delikli aynı örgü. Hiçbir farklılık yok. Bu şekilde tamamlayacağım. Ama baktım güzel durmazsa örgü şeklinde önce örer sonra dikerim. Onda da eğer bir değişiklik yaparsam size videosunu çekerim zaten. Şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikerek ilerliyorsunuz. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etek ucumuz, yaka kısmımız tamamen bitti. Burada size bir detay göstermek istiyorum. Mesela şurayı görüyorsunuz, zaten burada bir kabarıklık oluştu yakada. Şimdi burası daha sonradan üstte ördüğümüz kısım. Burada bu tarafta her bir çok uzun olduğu için her bir bölgeye 2 tane üçlü trabzan yaptım. Aralarına birer zincir çekerek. O yüzden biraz bombeli durdu bu taraftaki yaka kısmı. Tabii ördükten sonra ben bunu fark ettiğim için artık geri dönemedim. Bu tarafta ise hani bu tarafta böyle durduğunu fark etmedim. Bu tarafta fark ederek bir tanesine 2 yapıyorsam diğerine 1 yaptım. Bir tanesine 2 yapıyorsam diğerine 1 yaptım.
O yüzden böyle daha düz, muntazam durdu. Yani eğer siz de örgünün, motifin üstüne ördüğünüz kısmına böyle yaparsanız daha muntazam duracaktır. Görmeniz açısından söylüyorum. Etek ucu kısmında zaten çok fazla şey kısım yok, uzun kısım yok. Orada da her birine 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şöyle göstermem gerekirse, önce etek ucunu yaptım zaten arkadaşlar. Daha sonra yaka kısmına geçtim. Mesela sadece şuralarda var bakın. Şuralarda var uzun kısım. Orada da zaten 2 tane yapıp devam ettim. Her bir uzun kısma 2 tane yaptım. Burada çok fazla bir bombeli duruş olmadı az olduğu için. Ancak burada sıra halinde üst üste sürekli uzun yan kısım olduğu için burada dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde şu yaka dönüşünü yaparken de mesela dikişten öncekine tek yaptım. Dikişten sonrakine 2 yaptım. Sonra tekrar tek yaptım. Şu dönüşü sağladım. Şuradan göstereyim. Pardon. Dikişimiz şurada bakın. Dikişten öncekine tek yaptım. Dikişten sonrakine çift. Tekrar tek ve şu dönüşe geliyoruz zaten. Burada tek yapıp devam ettim normal. Aynı bu şekilde burada da bakın tek, çift, tek ve çift olarak devam ettim. Bu şekilde başka bir ayrıntımız yok. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Emeklerine sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.